Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere en akıllı köpek ırkları hangileri? Bu da çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu konu üzerine duracağım. Birincisi şunu öncelikle belirtmek isterim. Akılla zeka birbiriyle bağlantılı gibi görünse de birbirinden aslında farklı olgular. Tıpkı insanda olduğu gibi bir insanın akıllı olmasıyla zeki olması arasında nasıl fark varsa köpeklerde de akıl ve zeka yani eğitilebilirlik farklı olgular. Dolayısıyla biz köpek ırklarında akıllı olduğunu eğitilebilirliğin yüksekliğiyle ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla belirlenen istatistikler tamamen köpeklerin eğitilebilirlik, insanla komünikasyonda komutlara verdiği tepkilerin hızı ve çabuk öğrenme yeteneğiyle bağlantılı olarak kurgulanıyor. Yoksa eğitilebilirlik sıralamasında ortalarda ya da gerilerde olması köpeğin zekasının geriliği, yeteneklerinin düşüklüğüyle bağlantılı olan bir şey değil. İlk önce bunu anlamak gerekiyor mutlaka konu olarak. Ve akıllı köpek ırkları dediğimiz zaman neyi kastetmiş oluyoruz? Eğitilebilirliği yüksek olan ırkları kastetmiş oluyoruz. Ve hepimizin bildiği gibi eğitilebilirliğin sıralamasında en yüksekte olan köpek dünyada Border Collie'ler. Evet, Border Collie'ler eğitilebilirlik sıralamasında yüksekte olan köpek ırkları, birinci sırada olan köpek ırklarından bir tanesi. Niçin Border Collie'lerin eğitilebilirlikleri bu kadar yüksek? Birincisi tabii ki genetik bir aktarım söz konusu. Bu arada tabii şunu antiparantez belirtmek istiyorum. Bütün köpek ırkları için geçerli. Seleksiyon dediğimiz olgu, yani köpeklerin üretilmesi bazı özelliklerini baz alarak yapılıyor. Ne gibi? Eğitilebilirlikte yüksek derece yapmış olan köpekler kendi aralarında çiftleştirildiği için kan olarak yine eğitime yatkın, insanla komünikasyona yatkın bireyler ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bu bireylerin ortaya çıkışını arttırmış oluyorsunuz, ihtimalini arttırmış oluyorsunuz. Buna bağlı olarak da bu tür bireyleri gözlemliyoruz ve seleksiyonla birlikte bu eğitilebilirlik de artıyor. İşte Border Collie'lerde de olan olgu, tıpkı Alman çoban köpeklerinde olduğu gibi, tıpkı Doberman'da olduğu gibi Border Collie'lerde olan olgu da bu. Seleksiyona tabi tutuluyorlar ve genellikle yetenekli olan köpekler, yeteneği yüksek olan köpekler kendi aralarında çiftleştirildiği için eğitilebilirliği yüksek olan köpekler sonuçta nesillere de bu genetik miras aktarılıyor. Buna bağlı olarak da Border Collie'leri de diğer ırklarda olduğu gibi, yani en eğitilebilirliği yüksek ırklarda olduğu gibi birinci sırada görüyoruz. Border Collie'ler dikkatleri çok yüksek, refleksleri çok kuvvetli, odaklanmaları çok yüksek olan köpekler. Aslında en büyük avantajları odaklanma ve iş obsesyonu, yani bir şeyi yapmaya yönelik isteğinin çok yüksek olması, insanla komünikasyonda da başarılı olan bir ırk olması Border Collie'leri birinci sıraya koyuyor. Bir de anatomik olarak özellikle bazı hareketlerin yapılmasına, bazı hareketleri gerçekleştirmeye yatkınlıkları var. Anatomi yapıları da buna çok uygun. Buna bağlı olarak Border Collie'ler birinci sıraya oturuyorlar eğitilebilirlik sıralamasında, yani akıl olarak işleniyor bu istatistiklere. Birinci sıraya Border Collie'ler oturuyor. Tabii ki bunun haricinde standart Poodle'lar yine eğitilebilirliği yüksek köpekler. Ne gibi? Standart poodle'lar da aslen biliyorsunuz çok eskiden av köpeği olarak kullanılan köpekler. Özellikle su avlarında kullanılan köpekler, ama bu köpeklerin de insanla komünikasyonu çok yüksek ve komutlara verdikleri cevap hızlı ve yüksek olan köpekler. O nedenle poodle'lar ikinci sıraya oturtuluyor ve poodle'lar seleksiyonda yine çok önem gösterilen köpekler olduğu için, aynı zamanda köpeklerin konfirmasyonları, fiziki özellikleri de beğenildiği ve popüler olduğu için seleksiyona dikkat ediliyor ve günümüzde yine yüksek mental algılı poodle'ları görüyoruz. O yüzden ikinci sıraya da poodle'lar oturuyor. Daha sonra ilk 10 içerisindeki köpeklerden bahsedeceğim. Tabii ki bütün dünyaca ünlü olan Alman çoban köpekleri. Alman çoban köpekleri de yetenekleri çok yüksek olan köpekler. En büyük özellikleri de her programa adapte olabilen köpekler. Sürü gütmeden tutun da bireysel savunmaya, yani garde etmeye, alan savunmasına, katı itaatlere, iz takibine, arama kurtarmaya, yani her eğitim programına agility dahil olmak üzere, çeviklik parkuru dahil olmak üzere her programa dahil olabilen köpekler. Mesela Border Collie'ler bu konuda özellikle bekçilik ve garde etme, yani bodyguardlık yapılması konusunda düşük köpekler. Ama Alman çoban köpekleri her programa dahil olabilen köpekler. Malinois'lar her programa
dahil olabilen köpekler, Belçika çoban köpekleri genel sınıflandırmada. Bunun haricinde yine eğitilebilirliği yüksek olan ve popülaritesi yüksek olan köpek ırklarından bir tanesi de Golden Retriever'lar. Golden Retriever'lar da biliyorsunuz Türkiye'de de çok popüler olan bir ırk. Golden Retriever'lar da son derece eğitilebilirliği yüksek köpekler ama onlar da tıpkı Border Collie'ler gibi özellikle koruma programlarına çok kolay adapte olabilen köpekler değil. İşleri bu değil. Aslında Golden Retriever'lar da av köpekleri ama Golden Retriever da seleksiyona çok uğramış bir köpek. Neden? Popülerliğinin yüksek olmasına bağlı olarak. Dolayısıyla da hep yeni bireyler seleksiyona bağlı olarak hep akıllı köpeklerin, eğitilebilirliği yüksek köpeklerin seçilmesi, selekte edilmesi ve onların yavrusu olmasına bağlı olarak onlar da eğitilebilirliği yüksek köpekler olarak tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Golden Retriever da insanla dirsek temasını çok seven, özellikle insanla komünikasyonda ve işbirliğinde çok başarılı olan bir köpek ve yine birçok eğitim programına dahil olabilen bir köpek. İş köpeği aslen. Bir tek dediğim gibi koruma programlarına çok kolay adapte olamıyorlar. Labrador Retriever'lar da yine Golden Retriever'lar gibi iş köpeği sınıfındaki köpekler ve yine akıl sıralamasında ilk 10 içerisinde olan köpekler Labrador Retriever'lar. Bu ırkın da özelliği yine Golden Retriever'lar gibi hareketli, iş yapmaya endeksli, insanla komünikasyonu seven, çevik ve eğitime çok pozitif yanıtlar verebilen, iş köpeği olarak da özellikle dedektör köpek olarak çok iyi iş gören ve tabii ki av köpeği olarak da kullanılan köpekler sınıflandırılmasında Labrador Retriever'larda özellikle zeka sıralamasında üst seviyelerde olan köpekler. Yine aynı şekilde Dobermanlar, Rottweiler'larda yine eğitilebilirliği yüksek ve zeka sıralamasında ön planda olan köpekler. Bu köpeklerin ön planda olmasının sebebi de yine her işe uygun olmaları. Doberman için de geçerli, Rottweiler için de geçerli. Her programa kolay adapte olabilen, tıpkı Alman çoban köpeği gibi, tıpkı Belçika Malinois gibi Rottweiler ve Doberman da her programa adapte olabilen köpekler. Buna koruma programları da dahil. Peki küçük ırklardan yüksek eğitilebilirliği olanlar kimler? Shetland Sheepdog'lar, Sheltie'ler gerçekten de eğitilebilirliği çok yüksek. Komutlara respondu çok yüksek olan köpekler, komutlara iyi cevap veren, insanla komünikasyonu seven köpekler. Papillon çok iyi eğitim alabilen küçük ırklar içerisinde son derece iyi yanıt verebilen, insanla ilişkisi çok kuvvetli olabilen köpekler. Şimdi bütün bu çerçevede incelediğimiz zaman aslında eğitilebilirlik ve yetenek bizim için bir kriter bu sınıflandırmada. Yoksa İngiliz Bulldog salak bir köpektir anlamına gelmiyor. Veyahut da bu grup içerisine dahil olmayan ya da ön sıralarda olmayan bir köpek tercih edilmemeli gibi bir olgu yok. Bu şehir efsanesi Husky'ler için çok söylenir. Evet, fizikleri çok güzel ama kafaları iyi çalışmayan köpekler. Hayır, değil. Husky'ler bambaşka işleri var. Hiçbir köpek de Husky kadar dirençli değildir. O yüzden kızak çekmede çok kullanılır. Çok güçlü bir köpektir. Çok hırslı bir köpektir. Sürü mentalitesi çok kuvvetli olan bir köpektir. O da aslında özellikle kızak çekmedeki hırsının sebebi işte bu yüksek içgüdüsüdür. Yoksa eğitime cevap vermemesi veyahut da eğitime bir Labrador Retriever kadar, bir Malinois kadar, bir Border Collie kadar insanla komünikasyonu olmaması ve eğitime pozitif yanıt vermemesi, yüksek pozitif yanıt vermemesi bu köpeğin zekasının geriliği anlamına gelmiyor. Dediğim gibi insana yakınlık, odaklanma ve eğitilebilirlik baz alınıyor. Diğer ırklar akıllı köpekler değildir anlamına gelmiyor. Her köpeği kendi iş sınıfında değerlendirmek, kendi içgüdüsüne paralel yaptığı işlerde değerlendirmek gerekiyor. Örneğin Kangal. Biliyorsunuz Kangal ülkemizde özellikle asayişte kullanılan köpekler değil. Kullanılmaya çalışılıyor ama çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Ama Kangal'ın üzerine daha iyi bir sürü köpeği yok. Sürü koruma köpeği yok. Bu köpek sürü korumada tüm dünyada rüştünü ispatlamış. Akbaşlar, Kangallar için konuşuyorum. Tüm dünyada popülaritesi olan bu konuda rüştünü ispatlamış daha iyi bir köpek yok tüm dünyada sürü koruması konusunda. Neden? Bu köpek son derece sakin görünen, aslında biraz ağır ve yavaşmış gibi görünen ama iş başında gördüğünüz zaman inanamayacağınız kadar çevik, inanamayacağınız kadar sürüsüne sahip çıkan bir başka köpek yok. Örneğin tüm Afrika
çita koruma projesi bazında sürülerde bir araştırma yaptılar. Biliyorsunuz Afrika'da sürüler çok önemli çünkü açlık var. Yani sürü sahipleri için hayvanları çok önemli. Oradan et, süt alıp bununla besleniyorlar ve kıtlık durumu söz konusu olduğu için, fakir ülkeler olduğu için çok önemli sürüleri. Bir çita projesi uyguladılar çünkü çitalar sürülere saldırıyorlar ve sürü sahipleri de hayvanlarını korumak hedefli olarak çitaları öldürüyorlardı. Ne yaptılar Afrika'da bunu engellemek hedefli olarak? Araştırma yaptılar ve baktılar ki sürü korumada en iyi köpek hangisi? Tüm dünyada Kangal. Türkiye ile bir protokol imzalandı ve Afrika'ya damızlık Kangallar verildi ve onlar üretilerek sürü sahiplerine devlet tarafından hibe edildi. Ve şimdi sürüleri Kangallar koruduğu için hiçbir çita yaklaşamıyor. Dolayısıyla sürülere zarar veremiyor. Aynı zamanda da çitalar öldürülmüyor. Bu da çita koruma programı için düşünün, tüm dünyada bütün ırklar, bir sürü çoban köpeği var sürü korumada kullanılan ama Kangal seçildi. Demek istediğim şu: Kangal evet diğer işlerde, örneğin bizim daha çok tercih ettiğimiz işte katı itaat, işte iz takibi, frisbee oynamak, işte trikler, numaralara yatkınlık, belki bir border collie gibi değil Kangal ama Kangal da kendi işinde çok iyi ve rakipsiz bir köpek. O yüzden köpekleri kendi klasmanlarında değerlendirip zeka sıralamasını organize etmek gerekiyor. Popüler bir takım spotlara çok fazla kapılmayın ya da kendi köpeğinizi zeka sıralamasında başka bir yerde gördüğünüz zaman kesinlikle üzülmeyin. Çünkü her köpeğin bir karakteri var. Her köpeğin de kendine has bir zekası ve iş yapabilme yeteneği var. Arkadaşlar, bir ek daha yapmak istiyoruz videoya. Unuttuğumuz bir ek. O yüzden tekrar bir çekim yapıyoruz. Hava da karardı ama unuttuğum bir nokta tabii ki mix köpekler, yani melez köpeklerde zeka sıralamasında veyahut da eğitilebilirlik sıralamasında mutlaka kendisine yer bulan köpeklerdir. Videoda da izleyeceksiniz mix bir terierin, melez bir terierin neler yapabildiğini, tıpkı diğerleri gibi eğitilebildiğini gözlemleyeceksiniz. Bunun örnekleri de çoktur. Benim kendi köpeklerimden bir tanesi de barınaktan edindiğim Kömür isimli köpeğim. Arama kurtarmada yurt dışı sınavlarının hepsini geçmiş ve çok başarılı olmuş. Defalarca operasyona katılmış bir köpektir ve melez bir köpektir. Saflık seleksiyona bağlı olarak eğitilebilirlik seviyesini yükseltebilir ve ihtimalini yükseltebilir. Ama şu demek kesinlikle değil, kırma olan köpekler ya da melez olan köpeklerde zeka geridir ya da zeka eksiktir diye bir kaide yok ki bunu daha önceki videolarımda da defalarca bahsettim. O yüzden melez köpekleri de zeka kapsamı içerisinde veyahut da eğitilebilirlik kapsamı içerisinde mutlaka bir yere koymak gerekiyor. Ve dediğim gibi sadece köpeğin yüksek eğitilebilirliğinin olması zekasının çok yüksek olduğu anlamına gelmiyor.